so happy when I meet my neighbors, my brother's Turkey. 1372. Today? Yes. Really? Gülce neler yapıyorsun öyle? Yunan adalarından bıkmadın mı? Hepsi aynı. Sizce benziyor mu? Osmanlı'nın hoşgörüsünü İtalyanlar pek göstermemiş. Bakın bu çaycı tepsisi bile benziyor. Peki biz bu adaya neden İstanbul demişiz? Yunan adalarına feribot biletlerinin en popüler adresi Bilet.com sunar. Arkadaşlar bence Ege'nin en güzel adalarından biri olan İstanbulya'dan herkese selamlar. Evet, ismini yanlış duymadınız. İstanbulya ismi. Yunancası da Astipalya. Buraya yine tabii ki Gülce ile geldim. Aslında Tuğçe de bizimle ama o şu anda uyuyor. Tuğçe ile biz buraya, bir de Şamil de vardır o zaman. 3 sene önce de gelmiştik yine. Gerçekten plajları ayrı güzel, mimarisi ayrı güzel bu adanın. Hep birlikte keşfedelim mi? Evet. Hadi bakalım. Burası 1300 nüfuslu, bol girintili, çıkıntılı bir ada. Şu arkamda gördüğünüz tepe merkezi aşırı güzel gerçekten. Bu adayı gezmek için tabii ki araba kiralama ihtiyacımız oluyor. Ama biz son dakikacı olduğumuz için araç bulamadık arkadaşlar. Bu adaya 3 sene önce geldiğimizde de aynı problem olmuştu. Ama endişelenmeye gerek yok. Burada Astibas diye bir otobüs var. Bu adanın kendi uygulaması, elektrikli otobüs. Onun uygulamasını indiriyorsunuz. Uygulama üzerinden işte böyle duraklar var. Kendinize en yakın olan duraktan sizi alıyor ve gideceğiniz yere götürüyor. Bu uygulamasını da video altındaki açıklamaya bırakırım. Saat 4'ü geçtiği için böyle yakın bir plaja gelelim dedik. Burası da merkeze yaklaşık böyle 10 dakika mesafede. Astibas da bizi kişi başı 5 euroya getirdi buraya. Bakın böyle çok keyifli bir işletmesi var. Geçen sefer de gelip zaten buradan memnun kalmıştık. Şimdi karnımız da aç. Hemen bir şeyler yiyip içeriz. Fiyatları da söylerim. Karnımız aç olduğu için hemen gelir gelmez siparişimizi verdik. Bir tane dako salata söyledik. 10 euroydu. Bir tane de Sezarlı tavuk tortilla söyledik. O da 8,5 euro. Ve gerçekten lezzetler de güzeldi bir plaja göre. Fiyatlar yüksek ama lezzetler iyiydi. Bira 5 euro. Soda da 5 euro. Şezlong fiyatlarını da sordum. Şu anda Temmuz sonundayız. Ağustos buranın en yüksek sezonu. O yüzden 2 kişilik şezlonglar 20 eurodan başlıyormuş. İsterseniz bir de sandalye kiralayabiliyorsunuz burada. Onlar da kişi başı 5 euro ve konforlu sandalyeler. Plajın üst kısmında bir de böyle bir mekan var. Yine aynı işletme. Burası da geceleri gece kulübüne dönüşüyor. İşte bazen canlı müzik vesaire gibi etkinlikler olabiliyor. Yine belediyenin uygulaması olan Astibas'ın otobüsüyle döndük evimize. Şu arkada gördüğünüz ev. Onu da anlatayım hemen. Biz geçen defa geldiğimizde 3 sene önce burada arkadaş edinmiştik, Asimina diye. Bunun yerlisi çok iyi bir kız. Neyse geleceğimizi tekrar duyunca dedi ki ben artık Airbnb işi yapıyorum dedi. Evlerim var dedi. İstiyorsanız benim evlerimden birinde kalabilirsiniz dedi. Sağ olsun o ağırlıyor bizi. Şimdi evimizi göstereceğim. Hem içi çok güzel hem de manzarası. Hemen müthiş manzaralı kocaman terasımız başlıyorum. Gülce de manzaranın tadını çıkarıyor bile. Evet. Evimizi de gezelim isterseniz o zaman. Gezelim bakalım bizi. Buyur ediyor musun? Buyurun efendim, buyurun. Evimiz çok güzel. Burada böyle masamız var. Mutfak çok şık bence. Mutfakta her şey var. Evet. Burada Tuğçe Prenses. Günaydın. İyi uyudun mu? Uyudum. Gezmeye hazır mısın? Çok hazır. Evimizi beğendin mi? Çok beğendim. Burada uyudum. Manzaraya nazır. Evet, mutfağımız çok şık. Gayet geniş, ferah. Burası odamız bir tanesi. Bir odamız Evet, daha var. yatak Şurada odası. bir tane ebeveyn banyomuz var. Da belli oluyor mu bilmiyorum ama buranın da güzel bir deniz manzarası var. Şimdi devam edelim. Yukarıda da bir yatak odası daha. Bir de burada bir banyomuz daha var. Evet. Burası da böyle. Burada çalışma masası bile var. Ve evin geri kalanını buradan izleyebiliyoruz. Tuğçe telefonda nelere bakıyor. Onu izleyebiliriz.
Burası günlük ne kadar kiraya veriliyor bilmiyorum. Asim de söylemedi. Ama ondan evin linkini ya da işte Instagram'ını alıp buraya yazacağım. Siz kendisinden öğrenebilirsiniz. Belki benden selam söylersiniz. Burada kalmak istediğinizde indirim de yapar. Şimdi giyindik, süslendik. Akşam yemeğine merkeze geldik. Hatırlıyor musun o gittiğimiz tavernayı? Evet, çok heyecanlıyım. Bu arada kızlarımızın güzelliğine bakın, hemen gösteriyorum. İkisi de birbirinden güzel. O yüzden maşallahlarınızı hak ediyorlar. Bir alalım maşallah. Adam mı daha güzel, kızlar mı? Bakar mısınız şu adanın estetiğine arkadaşlar? Burada o kadar güzel mekanlar var ki, hele şimdi gideceğimiz restoran. Yani lezzetler ayrı güzel, sokak araları ayrı bir güzel. Burası da klasik köy kahvesi gibi amcalar. Kalispera. Astipalya aslında 12 adalara bağlı ama buranın mimarisine dikkat ederseniz daha ziyade Kiklat adalarını andırıyor mimari. Bakın bir de böyle her aradan ayrı bir deniz manzarası var. Çok çok keyifli yerler. Geçen sefer bu tavernaya geldiğimizde dönüşte şu gördüğünüz balkonda gençleri görmüştük. Bir selam vermiştik. Onlar da gelin dediler ve onlarla burada içkiler içtik, yemek yedik. Üstüne bir tur daha ve böyle şarkılar söylemiştik. Oradan videomu koyarım ve barda kas. Evin sahibi de o. Gençler vardı. Demin karşılaştık. Hello again. Şimdi tekrar gelin dedi. Yemekten sonra we'll come after dinner for a drink. Yes. I'm so glad. I'm so happy when I meet my neighbors, my brother's Turkey. We also love you guys. We love Greece. The same family. I feel Yes, like definitely. See you. See you. Bakar mısınız ne kadar iyi insanlar ve hatırlıyorlardı da böyle. 3 sene olmuş biz geleli. Neyse şimdi yine geleceğiz. Göstereyim dedim. Hatta şimdi videoları da koyarım o zamandan çektiğimiz. Tavernamız burası. Ambiyans gerçekten çok iyi. Rüzgar da esiyor ama öyle rahatsız edici bir rüzgar değil. Böyle geleneksel bir yer. Bakar mısınız böyle? Bizim masamız burada. Gülce oturmuş. Tuğçe bir şey bakmaya gitti ama bulamadı herhalde. Sokağımız da bu şekilde. Devamını da göstereyim. Sokaklar gerçekten çok güzel burada. Böyle. Arada tavernanın ismi Apanemya. İçi de çok güzel, böyle geleneksel bir tasarıma sahip. Onu da göstermek istedim size. Arkadaşlar o kadar yedik içtik, neler yedik? Köfte. Köfte, patates kızartması. Ev yapımı çok lezzetli. Evet, karides. Küçük küçük olanlardan. Dakos salatası. Tavuklu mantarlı soteli. Tavuklu mantarlı soteli bir yemek. Evet. Bira içtim ben. Kızlar işte meşrubat içti. Sadece 57 euro. Kişi başı 19 euro ödedik. Evet. Sen Ve Bodrum'dan ben Bodrum'dan geldim buraya. Bir döner yedim. Böyle bir otelde, lüks bir otel. Aynı zamanda zincir bir otel. Böyle bir porsiyon döner, yanına patates kızartması, soğanı vesaire lavaşı böyle tabakta 65 euro var. bir kişi için. Sadece bir porsiyon dönere. Ben de dedim ki anlatınca ama orası Evet. çok lüks bir yer. O yüzden dedim ama Tuğçe dedi ki Ben bu aynı otelin dünyanın birçok farklı yerlerine gittim. İtalya'dakinde Comodo'dakine de gittim. Comodo'daki şubesine. Ve orada da böyle bir aperitivo yapmıştık. İşte içkimizi içtik. Ki ben içki de içmedim döner yerken. O da yok yani. Sadece bir Aha. porsiyon dönerin fiyatı 65 euro. İçki içtik. Ondan sonra ortaya böyle bir şey tabağı söyledik. İşte etler, salamlar, bilmem ne, peynirler falan filan. 2 kişi o kadar bir fiyat vermiştik. 2 kişiye toplam o parayı hepsi dahil düşün yani. Şimdi memleketimiz pahalı deyince kızıyorlar ama gerçekten öyle arkadaşlar. Bunun lüksle onunla bununla ilgisi yok. Asıl bir de aynı otelin barında arkadaşımla bir event'e geçecektik. Event'e geçmeden dedi ki bir tane 2 tane prosecco içelim. Bir de su içelim. Hani böyle olur ya, otur bir şeyi beklersin. Böyle 2 kadeh bir prosecco, hani kokteyl falan da içmiyoruz ya. Dümdüz prosecco içiyoruz yani. Bize Köpüklü söyledi fiyatı. 5000 TL hesap geldi. Oha! 2 kadeh prosecco, bir Ben dedim ki Şişe şişe mi? su. Yok dedi, kadeh dedi. ne kadar 100 euro falan ediyor. 2'ye böyle 50 euro falan kadehi. Şaka gibi. Prosecco'nun. Neyse böyle arkadaşlar durum. Neyse, Bodrum'da güzel bir yer. Güzel, seviyor Aman. doğayı da. Bardakas'a uğrayacağız diye söz vermiştik ama baktık başka misafirleri gelmiş. O yüzden dedik rahatsız etmeyelim. Muhtemelen yarın falan gideriz ona. Şimdi burada da böyle güzel manzaralı bir mekanlar var, barlar. Bir onlara bakacağız. Eğer güzelse, keyifliyse ortam, oturunuz da.
Bu mekanlardan biri ismi Butterfly Cocktail Bar. Bakar mısınız arkadaki manzaraya? Burası da Archipelagos. Burası hem deniz hem de kale manzaralı bir mekan. Bar değil ama böyle kafe diyebiliriz. Bir şeyler yiyip içeriz şimdi. Hatta sabah buraya kahvaltıya gelebiliriz. Kızlar buraya sabah kahvaltıya mı gelsek? Evet. Manzara çok iyi değil mi? Arkadaşlar yaklaşık yarım saattir eve gitmek için yürüyoruz. Toplam 700 metre falan döndük dolaştık. Nerenin burasındayım yani? Şu an buradayım, evet. Labirent gibi sokaklar, aynı yere geldik. Evet. Uykumuz var, yorgunuz. Neyse böyle bir salaklık geldi başımıza. Bakın aynı. Şu an geri kalan daha bile uzun. Evet. Günaydın. Şimdi merkeze yürüdük kahvaltı için. Zaten 500-600 metre falan. Dün akşam gittiğimiz mekan sadece akşamları açıkmış. Ama onun yakınlarında başka bir yer bulduk. Hemen gösteriyorum. Evet, mekan burası. İsmi Nuts and Seeds. Kızlar güzel bir köşede masa kapmış. Beğendiniz mi mekanı? Manzaraya da birlikte göz atalım. Yine kale manzaralı ve Eskişehir Hora diyorlar. Zaten kahvaltıdan sonra gidip orayı da gezeceğiz. Daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Size güzel bilgiler de vereceğim. Kahvaltımızı yaptık. Gerçi Tuğçe diyette, o yemedi hiçbir şey. Ve Gülce benden önce bitirdi. Ben yine yavaş yavaş yiyorum. Fiyatları söylüyorum hemen. Ben böyle menemen gibi bir yumurta yedim. 8,5 euroydu. Yanında peyniri, ekmekler. Senin omletin de 8,5 euro. Kahveler de 3 euro. Arkadaşlar Asimina'dan bahsediyorduk ya hep. Şimdi biz kahvaltıdayken yanımıza uğradı. O buranın adanın yerlisi ve bir şey diyeceğim, biz araba bulamadık ya 2 gündür. Sağ olsun kendi arabasında bize verdi. Thank you so much for great hospitality and you even give us a car. Thank you so much. I thank you. You're my friend, so whenever you want. Thank you. You are so nice. One thing about the island. I have a question. What do you like most about your island? The most that I like in my island is that we are quiet. Yes. You can, as you see, it's July, it's end of July, and we have space to speak to each other, Yes, and we definitely. don't have that crowd, people, and all of Peaceful. that. So it's peaceful, correct. You can relax, you can eat good, you can have fun at night, and there are a variety of places that you can do. For example, there are some sports that you Yeah. can do. There's Many a things. variety of things. Yes, and Is there a activities. panayiri nowadays? Last year we went to a panayiri. It was very nice. Arkadaşlar burada bir panayıra denk gelmiştik. Videosunu da koyarım. Şimdi yine yenisi var mı? Öğrenelim. There is a Panegyrian today. Today? Yes, of Really? No way. Yes, today. Okay, tonight we are going for sure. Geldiğiniz her adada mutlaka sorun arkadaşlar, yerellere panayır var mı? Çünkü Temmuz'da, Ağustos'ta gerçekten birçok adada panayır oluyor. Böyle haftada bir, 10 günde bir falan. Bir de 3 yıl olmuştu görüşmeyeli. Bütün adadaki ortak tanıdığımız insanlarla ilgili dedikoduları da aldık. I'm telling that we got all the gossips, island gossips from you. Perfect. This is one thing about the islands, I think. There is a lot of gossip because there are few people. Everybody knows what everyone is doing. Everyone, each minute. Yeah. Same in Turkey, in small places, it's definitely the same. Now that we are talking more than 5 minutes, Yes. we are a couple. We will organize the date of the marriage. Don't worry. Exactly true. Böyle işte arkadaşlar. Buralara gelince mutlaka yerel arkadaşlar edin. Zaten çok konuşkan, samimi oldukları için hemen oluyor. Arkadaşlar şimdi bu Hora'yı, yani tarihi merkezi gezdirecektik size ama artık arabamız olduğu için plajlara gidelim dedik bugün. Oraya yarın arabamız yokken gezeriz, yarın sabah. Arabamız da bu. Arkadaşlar manzaralar o kadar güzel ki durup yolda böyle fotoğraflar çekiyoruz. Bakar mısınız, şu karşıdaki tepe inanılmaz güzel görünüyor. Böyle ilerleyemiyoruz bu yüzden.
Arkadaşlar plajımız burası. İsmi Ios Konstantinos ama şu anda çok rüzgar alıyor. Aslında bugün gelinmemesi gereken bir plaj ama size göstermek istedik. Çünkü gerçekten burada hem su müthiş, bakın zaten rengi, hem de arka planda bakın kasabanın, Hora'nın manzarası var. Şurada şöyle bir kilise. Burası işletmeli bir plaj ama isterseniz kendi havlunuzu alıp serip tadını çıkarabilirsiniz ki tam ileride görünmezler belki videoda ama öyle yapan kişiler var. Gülce nasıl, beğendin mi? Ya burası çok güzel, çok keyifli bir yer zaten belli ama çok rüzgarlı bugün. Çok da Ya. dalga var, keşke olmasaydı. Ya ben yine girerdim de hem Gülce Evet. hem Tuğçe istemediği için burada denize girmeden başka Ama çok sevdiğimiz bir plaj Renk var. falan harika. Manzara? Çok güzel. Manzara da çok Değil güzel. mi? Neyse bu sefer kısmet değilmiş Evet, diyelim. görmüş olduk ama iyi oldu. Aynen. Buranın beach barını da göstereyim size. Gerçekten eğer böyle rüzgar olmasaydı çok keyifli bir yer. Şu şeyleri de perde gibi asmışlar ya. Onlar da olmuyor normalde. Manzara da çok güzel görünüyor. Bakın buraya da böyle bir genç grup gelmiş. Ağacın altında takılıyorlar, ne kadar güzel. Kimse işletme kullanmak zorunda değil burada. Yunanistan'da gerçekten çok seviyorum bu olayı. Bugünkü ikinci plajımız Kaminakya arkadaşlar. Geçen sefer geldiğimizde de burası bizim en sevdiğimiz plaj olmuştu. Ve rüzgar tersten estiği için dalgalı da değil, bugün şahane görünüyor. Burası kum ve küçük çakıl taşı karışık bir plaj arkadaşlar. İsterseniz böyle ılgın ağaçların altına havlunuzu serip hiçbir ücret ödemeden takılabilirsiniz. İsterseniz de şu ilerideki işletmede şezlong kiralayabilirsiniz. Biz şezlong kiraladık. Bu gördüğünüz 3 şezlong ve bir şemsiye toplamda 19 euro ödedik. Bu arada bakın Tuğçe bembeyaz olduğuna inandığı için güneşli seçti. Gülce ise kendinin zenci gibi olduğuna inanıyor ve güneşlenmek istemiyor. İki denize girdik diye bronzlaştığını düşünüyor. Bembeyaz. Tuğçe ise sizce hangisi beyaz, hangisi zenci gibi ve bronz teni mi daha çok seviyorsunuz yoksa beyaz teni mi? Ben kesinlikle yanık tenden yanayım. Arkadaşlar su gerçekten çok güzel, böyle serin serin. O böyle vücuduma değdiği anlar. Mesela denizin içindeyken yatıyorum. Yüzüme de güneş vuruyor. Bir yandan böyle rüzgar tenime dokunuyor. Böyle durmadan şükretesim geliyor böyle anlarda gerçekten. Ve inşallah Allah herkese böyle anları nasip eder. Bana hep doğadayken oluyor. Bu mesela yemyeşil bir ormanda da oluyor, böyle güzel koyda da oluyor. Dediğim gibi inşallah herkese bu hisler nasip olur. Kaminakya plajının böyle çok da keyifli bir tavernası var. Geleneksel bir taverna. İsmi Lindas. Buranın geleneksel keçi eti meşhurdu. Biz ondan mı yemiştik geçen geldiğimizde Tuğçe? Evet, keçiyle Keçi- ilgili her şey. Köftesi ama sanki çok güzeldi. Keçileri var, arkadan Aa, getiriyorlar. bakalım onlara da. Tuğçe artık bir gastronomi mezunu. O yüzden senden detaylı yorumları alırız. Sen de ilk defa deneyeceksin Gülce, bakalım. Yedik içtik. Ben çok beğendim. Tuğçe, sen ne düşünüyorsun? Muhteşemdi. Emin misin? Tuğçe'ye Kopangan videomuza memnuniyetsiz demişler. Ondan değil mi? Hayır, gerçekten çok güzeldi. Evet. Orada da bir memnuniyetsizliğin de yoktu da. Niye dediler bilmiyoruz. İzlemediyseniz o videomuzu izleyin. Ben de fiyatları söyleyeyim. Köfte yedik. Keçi köftesi 10 euro. Yanında patatesi de var. Tuğçe yedi. Kırmızı soslu keçi. Yanında onda patates var. 15 euro oydu. Ve buranın yerel peynirinden yapılan Yunan salatası. O da 10 euro. Bu arada tüm ürünler, keçi demişti Tuğçe ama sadece keçi değil. Bütün ürünler domatesinden patatesine, salatalığına, soğanına burada hemen yanındaki çiftlikte üretiliyor.
Arkadaşlar şimdi merkeze böyle 1 kilometre falan uzaklıktaki Livadi plajına geldik. Gerçekten bu akşam saatlerinde bu tarz plajları çok seviyorum. Böyle ılgın ağaçları var, aileler çok geliyor, insanlar güneşleniyor. Ne düşünüyorsun Tuğçe? Sen de seviyor musun bu plajları? Buraya akşamüstü gölge geliyor. Gölge, hayır şu tarafı geliyor. şey değil ama ondan geliyor zaten insanlar. Memnuniyetsiz. yine beğenmedim. Akşamüstü Gölge geliyor. güzel diyorum, gölge geliyor diyor. Zaten o yüzden geliyor insanlar. Şimdi haklılar Ben belki de. akşamüstü güneşi isterim açıkçası. Tamam işte bak, full güneş şurası, göstereceğim şimdi önümüzü arkadaşlar. Aa, bu taverneye gelmiştik geçen sefer, hatırladın mı? Bir dakos mu patlatsak acaba ama 9'da hiç yerde de yok. Tuvalete gireceğim. Belki bira içeriz. Ha, olur. Bakın bahsettiğimiz taverne burası ve bu da plajın güneşli kısmı. Gayet güneş var bence. Şu anda mutlu oldun mu Tuğçe? Güneş var. Arkadaşlar akşamüstü burada denizden sonra böyle kahvemizi içmek o kadar keyifli oldu ki şimdi bir canlı müzik duydum. Hemen onu göstereceğim size. Arkadaşlar akşam yemeğine gideceğiz. Kızlar yaklaşık 1,5 saattir yemin ederim hazırlanamadı. Beni de deli ettiler. Neyse ben de dedim ki o sırada size buraya nasıl geliniyor onu anlatayım. Hala bekliyorum çünkü. Öncelikle buraya gelmek için Schengen vizemizin olması gerekiyor. Kapıda vize maalesef geçerli değil bu adada. Ulaşım için de öncelikle Bodrum'dan Kos'a geçiyorsunuz. Tek yön feribot bileti 25 euro. Gidiş dönüş alırsanız 35 euro. Yol yarım saat sürüyor. Daha sonra da Kos'tan Astipalya'ya, Türkçesiyle de İstanbul'a gelen başka bir feribota biniyorsunuz. Yol yaklaşık 2 saat sürüyor. Onun fiyatı da 26 euro. Şimdi çok güzel bir restorana geldik. Çok şık, manzarası da efsane ama rezervasyon yaptıramadık. Ulaşamadık kendilerine bir türlü. İnşallah yer vardır. Şansımızı bir deneyeceğiz. Yer bulabildik arkadaşlar. Restoranın ismi Akti. Hem böyle şahane bir deniz manzarası var hem de kaleyi de görüyor. Bizim masamız da burası. Tuğçe sen zaten biliyorsun burayı. Gülce sen ilk defa geldin. Nasıl, beğendin mi? Çok beğendim. Harika bir manzara. Değil mi? Şık da mekan. Manzaramız da böyle. Arkadaşlar ortam, ambiyans çok güzel değil mi? Lezzetler de güzel. Ayı görelim. Evet. Ayı. Kameraya karşımızda. çıkmıyor ama Tuğçe bir kırmızı bir şekilde ay doğdu. O fotoğrafı yollarsan buradan paylaşayım. Neyse yemeklerimiz geldi. Tuğçe diyette olduğu için yine yemedi maalesef. Ben yine yedim tabii. Ben tadına baktım. Tuğçe tadına baktı. Ne söyledik? Dakos salatası. Her yerde farklı yapıyorlar bu arada. Böyle peksimet temelinde. Peksimet, küçük peynir ve domates var. Ama burada ekmek biraz daha şeyliydi, anasonlu. Evet. Ben keçi boynuzlu olanı seviyorum en çok. Onu denememiş olabilirim. Ve fiyatlar böyle şık bir mekana göre çok uygun. 9 euro sadece. Geçen gün plajda 10 euro ödemiştik. Ve yanına da şehriyeli, deniz ürünlü şehriye. Arpa şehriye, onu söyledik. O da bayağı iyiydi. Ve o da 24 euro. Yani böyle şık bir mekanı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bana uygun geldi. Değil mi? Böyle hizmet Daha çok pahalı iyi. bekliyorduk. Evet, unutmuştuk çünkü geçen seferden fiyatları. Neyse bir de ben kadeh şarap da söyledim. O da 6 euro. Lezzet güzel, fiyat güzel. Böyle hafif hafif bir rüzgar, dağıtsız edici de değil. Güzel. Allah herkese nasip etsin diyelim. Asimina bu gece şey var demişti, panayır ama yokmuş. Yarınmış o gerçekten. Neyse onun yerine şimdi dedi ki en tepede kalenin hemen altında eski bir okul binası var dedi. Orada müzikli bir eğlence olacakmış ama geleneksel müzik mi değil mi bilmiyorum, bir bakın dedi. Biz de ona bakmaya gidiyoruz. Tuğçe'nin uykusu geldiği için eve gitti. Tuğçe bu defa performansıyla bizi hayal kırıklığına uğrattı. Hep uyuyor. İyi geceler ona. İyi geceler ona. Biz bakacağız, sonra burada popüler bir bar var. Ona gideriz. Bugün cuma olduğu için hareketli olabilir.
Arkadaşlar ya Asimina'nın bahsettiği o müzikle eğlence de yarınmış. Panayır da yarın. İkisine de gidemiyoruz ama en azından bu kaleye çıktık. Kalenin hemen altında böyle bu gördüğünüz keyifli mekan var. İsmi Castro Bar. Karşıdan deniz manzarası da var. Size de en azından burayı göstermiş oldum. Şimdi geldik bakalım mekana, popüler bara. İnşallah hareketlidir biraz. İnsan var ama öyle çok da kalabalık değil. Buranın manzarası da böyle. İçeriği de göstereyim hemen size. Mekanın içi de bu şekilde. Oranın tam girişinde bir tane de böyle bir bar var arkadaşlar. Bunun ismi de Atelas. İçine de bakalım. Burası daha hareketli gibi görünüyor. Bu tarafta başka bir terası da var. Gördüğünüz gibi isterseniz burayı da tercih edebilirsiniz. Günaydın arkadaşlar. Güne böyle sporla başlıyoruz. Gelme hareketleri. Gülce neler yapıyorsun öyle. Tuğçe de çabalıyor en azından. Ben de deneyeceğim şimdi. Arkadaşlar hava ısınmadan, kahvaltımızı bile yapmadan Hora'ya geldik. Adanın merkezine. Kızlarımız güzel güzel giyindi. Fotoğraf çekecekler. Ben de size adanın tarihiyle ilgili ve İstanbulya isminin nereden geldiğiyle ilgili bilgiler vereceğim. Benim stilim yarışması arkadaşlar. Şimdi kızlarımızın ada kombini nasıl buldunuz? Tuğçe'ye bakalım. Tuğçe'de desenli elbise mi denir bu? Ve şapka. O şapkalar hiç güzel değil bence ama Tuğçe seviyor. Gülce ise baştan aşağı pembe. Saçı da ona benziyor. Hangisinin outfitini daha çok beğendiniz? Hemen alalım. Outfit de ne? Kıyafetini, elbisesini. Tuğçe, şapka neden kötü biliyor musun? Gözlerinin güzelliğini yok ediyor çünkü. Gözüküyorsan hiç merak etme. Peki biz bu adaya neden Astipalya değil de İstanbulya demişiz? Hemen anlatıyorum. Adayı 1200'lü yılların başlarında Venedikliler Bizans'tan alıyor ve birkaç yüzyıl boyunca burada hüküm sürüyorlar. O dönemde adaya İtalyanca Stampalya diyorlar. Osmanlı da burayı aldığı zaman Stampalya'dan Türkçenin dil yapısına uygun olarak adaya İstanbulya demeye başlıyor. Yani buraya İstanbulya dememizin bizim İstanbul'la hiçbir alakası yok. Peki Gülce bir soru. Sen İstanbul'a neden İstanbul dediğimizi biliyor musun? Yok. Ha? Bilmiyorum, fikrim yok. Hemen anlatıyorum. Yunanca Stimpoli şehre doğru demek. O dönem işte şehrin adı Konstantinopolis ya da Osmanlı'da da resmi ismi Konstantiniye. Ama insanlar şehre giderken hep Stimpoli şehre doğru. Şehre gidiyoruz diye şehrin adı Stimpoli kalmış. Sonra Türkçe ağız yapısına uygun olarak da İstanbul halini almış. Ama yine dediğim gibi İstanbul ve İstanbulya arasında bir bağlantı yok. Sadece hep ses benzerliğinden türetilen şeyler. Peki Tuğçe, sana da bir sorum var. Tamam. Osmanlı İmparatorluğu burayı ne zaman almış? 1372. Hayır. 1199'da kuruldu zaten. Neyse 1522'de alıyoruz. Önce Rodos'u alıyor. Ardından da burayı alıyor ve hangi seneye kadar Osmanlı burada hakimiyeti sürdürüyor? 1598. Ya 1500 1522'de zaten almış. Tam 50 98'e sene kadar mi? almış. Hayır 1912'ye kadar. Şimdi söyle Oo, hangi bayağı sene da almışız? 1522 mi? Hangi senede bizim hakimiyetimizden çıkmış? 1912. Evet yani kaç sene diyor? bilgiyi aklıma nasıl 390. Artık bu bilgiye sahipsin İstanbul Adası ile ilgili. İstiyorum. Tarih bilgilerimize devam edelim. Venedikler burada 300 sene boyunca hüküm sürerken buranın yerel halkına çok ağır baskılarda bulunmuş. Çünkü Venedikliler Katolik biliyorsunuz. Buranın yerel halkı da Ortodoks. O yüzden dini baskılar yapmışlar, işte yönetimsel baskılar yapmışlar vesaire. Ama Osmanlı İmparatorluğu adayı ve halkını tamamen özgür ve özerk bırakmış. Hem dini özgürlükleri olmuş, hem yönetimde kendilerinin söz hakkı da olmuş. Onlardan sadece senelik toplu bir vergi almış. Hani şahıslardan tek tek değil, toplu bir vergi. Onun dışında özgür yaşamalarını sağlamış ve adaya Türk nüfus hiçbir zaman
yerleştirmemiş. Sadece memurlar ve işte burada görevli asker vesaire, burayı korumakla görevli olan onlar bulunmuş. Onun dışında neredeyse halkın tamamı buranın yerel Rum halkından oluşmuş. Bu arada şu binaya bayıldım. Size de göstermeden edemeyeceğim. Bir bilgi daha vereceğim. 1912'de Osmanlı burayı İtalyanlara bırakıyor ve diğer 12 adalarla birlikte İstanbul'a yani Astipalya'da 1945'e kadar galiba İtalya'nın egemenliğinde kalıyor ve o dönem yine baskılar oluyor. Hatırlıyor musun? Seninle Karpatos'a gitmiştik. Orada bir dağdaki köyde papazla konuşmuştuk. O anlatmıştı. İtalyan dönemi 90 küsur yaşındaydı papaz herhalde. Çok baskıcıydı diye böyle Yunanca izin vermiyor. okullarda Yunanca eğitim yasaklanmış, hep İtalyanca konuşun vesaire vesaire gibi öyle bir baskı dönemi olmuş. Tabii ki bu adada da aynı şey geçerli. Yani Osmanlı'nın hoşgörüsünü İtalyanlar pek göstermemiş. Kahvaltıya şu kafeye geldik. İsmi Immili. Kızlar oturdu bile, duvarın kenarındalar. Kafenin ismi buradaki değirmenlerden geliyor. Çünkü Yunanca Milos değirmen demek. Kafenin hemen içinde göstereyim. Buradaki hemen hemen her mekan gibi buranın da çok geleneksel böyle bir görüntüsü, dekorasyonu var. Bakar mısınız? Gerçekten bayılıyorum buna. Terasa da bakalım. Bizim kızlar keyifte. Nasıl, beğendiniz mi burayı? Oturunuz, dinleniyorsunuz. Şuradan deniz manzarası da var. Buradan da bakalım. Arkadaşlar Yunanlar'da çok benziyoruz diyorum ya. Bakın bu çaycı tepsisi bile benziyor. Burada kafede görünce hemen aldım. Ama burada tabii eskisi kadar yaygın değilmiş. Onlarda bir de daha ziyade kahve servisi için kullanılıyor. Böyle görünce hoşuma gitti. Sizinle de paylaşayım dedim. Artık adada son saatlerimiz, akşam 6 feribotuyla başka bir adaya geçiyoruz. Küçücük bir adaya. Neyse şimdi de Astipalya'nın ortalarında böyle bir balıkçı köyü var. Ona gidiyoruz. İsmi Maltezena. Plajı da çok güzel, bir de orada çok güzel bir taverna vardı. Ama artık arabamız olmadığı için Astibas'a gidiyoruz. Şimdi onu bekliyoruz. Astibas bizi Maltezana'da tam da böyle bir noktaya bıraktı arkadaşlar. Bu arada Astipalya kelebek şeklinde bir ada ve biz de şu anda kelebeğin iki kanadını birleştiren noktadayız. Burada böyle ince bir kara şeridi var. Tam da oradayız. Denizde şahane gördüğünüz gibi. Burada isterseniz ılgın ağaçlarının altında tamamen ücretsiz bir şekilde takılabilirsiniz ya da şezlong kiralayabilirsiniz. Biz 3 şezlong ve bir şemsiyeye toplamda sadece 14 euro ödedik. Demin kahve de içtim. Kahvenin ücreti de Freddo Espresso 3.20 idi. Şimdi size bahsettiğim tavernaya geldik arkadaşlar. Bana deseniz ki bir Yunan adasında böyle tipik geleneksel bir balıkçı çiz, burayı çizelim. Gerçekten görüntüsü çok güzel. Böyle lezzetler de çok iyi burada ve ayrıca deniz manzarası da var. Bizim masamızda burası. Kızlar yine çok güzel bir köşe seçmişler. Arkadaşlar size bir sorum var. Şimdi videolara yazıyorlar ki Yunan adalarından bıkmadın mı? Hepsi aynı. Sizce benziyor mu? Merak ettim, ne düşünüyorsunuz? Birbirinden farklı bence. Değil Benim mi? gördüklerimin arasında. En son mesela Pısada ile burası. Alakası yok. Evet, Ama yeni orası bir da yemeğimiz çok daha güzeldi, geldi. keyifliydi. Burası da Değil mi? bambaşka. Ama benzemiyor yani. Benzemiyor, yok. Tuğçe sen ne düşünüyorsun? Yani genel olarak aynı. Yani kültür olarak vesaire benziyor ama Benziyor tabii ki ama hepsinin farklı bir atmosferi, farklı bir mesela Mikonos'la burası aynı mı? değil tabii. Değil işte. Benzeyenler vardır Evet, mutlaka. hayır, görsel olarak tabii ki benziyor ama bana hepsi ayrı bir his Çok veriyor. güzel. Mesela şimdi yemeklerimizi anlatacağız birazdan.
Burası bence Yunan adalarının içindeki en güzel tavernalardan bir tanesi. Hem lezzet olarak hem lokasyon olarak. Öncelikle buranın bu taraması hayatımda yediğim ve çok yerde yedim. En güzel tarama. Keçi boynuzuyla yapıyorlar ve aynı zamanda pembemsi bir rengi var. Balığın pembe yumurtasını kullanıyor. Muhteşem muz şeklinde yapıyor. Çok 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 güzel. Dakos'un peyniri çok güzel. Ben genelde Dakos'u keçi boynuzlu ekmekle daha çok seviyorum ama bu da çok güzel. Keçi boynuzlu ekmek mi var? Keçi boynuzu buralarda çok yoğun. Evet. O yüzden bunlar çok kullanıyor. Bir tane bunu daha denemedik. Bu da bir makarna keçili. Buranın genelde keçisi ve balık ürünleri meşhur. Özellikle burada. Ama bu tavernada yiyebileceğiniz her şey aşırı lezzetli. Muhteşem yani. Yediğimiz her şey çok güzeldi ama ben en çok peynirli ballı böreği sevdim. Sen neyi sevdin Gülce en çok? Taramayı sevdim. Sen de mi tarama? Evet. Neyse hesapta arkadaşlar 3 kişi için 57 euro tuttu. Kişi başı 19 euro. Geldiğimizden beri ne yersek yiyelim her gün böyle tutturuyoruz 57 oluyor. Çok acayip. Evet yine. Nasıl? Aynen yine 57. İnanılmaz. Aynen. Neyse böyle fiyatlarda. Unutmadan söyleyeyim, Astipalya'da bir de tekne turları da düzenleniyor. Geçen sefer geldiğimizde biz katılmıştık, böyle yakınlarda aşırı güzel denize olan adalara gidiyor. Şimdi bu sefer gitmeyeceğiz ama fotoğraflarını da koyarım. Biz şimdi eve dönüp hemen eşyalarımızı alıp limana gideceğiz. Adadan ayrılacağız. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu defa video ortasında söylememiştim. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basarsanız ve henüz abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve tabii ki yine yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız beni en çok motive eden şey. Okudukça mutlu oluyorum. Yeni videolar çekesim geliyor. Desteğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.